Nobel Ödülü Doktor Ignarro şu anda stüdyomda. Welcome. Hoş geldiniz. Şimdi çok önemli bir konuyu konuşacağız aslında. Öncelikle Nobel Ödülü'nden başlayalım. Çok kısa. 1998 yılında nitrik osit maddesiyle kalp hastalıklarının sona ereceğini söyleyerek Nobel Ödülü kazandınız. Öncelikle bu çalışmaya ne sebep olduğunu öğrenmek istiyorum. You won a Nobel Prize in 1998 by saying that the nitric oxide will end cardiovascular diseases. How did you start this study? That's a very interesting question. We started studying nitric oxide back in the late 1970s because we thought that that was the way in which a very famous drug called nitroglycerin was working to relieve heart disease. Biz 1970'lerde bu konuda çalışmaya başladık. Çünkü nitrogliserinin kalp hastalıklarına faydası olduğunu düşünmüştük. Bununla ilgili olarak peki çalışmalarınız şu anda ne boyutta? Herbalife'ın danışmanısınız aynı zamanda ve Niteworks, yanlış mı söylüyorum? Niteworks projesiyle bambaşka bir sunum yaptınız. Bunun detaylarını öğrenebilir miyiz? Can we get the details of your work with Herbalife? We know that you're consultant for Herbalife and there's the project called Niteworks. Can you talk about that? I joined Herbalife about 8 years ago or so, and I had an idea based upon my own research that if we take enough of certain kinds of amino acids, that we could stimulate the body to make more nitric oxide, which we knew would be beneficial for cardiovascular health. And so I found that Herbalife was very interested in the possibility of making this product. So together, we worked together and we developed and marketed. Evet, 8 yıl önce Herbalife'la çalışmaya başladım. Çünkü yeterince belli bir tür amino asitten alabilirsek vücudumuzda bir stimülasyon yapıp kalp hastalıklarının iyileştirilebileceğini ve durdurulabileceğini düşünmüştük. Bu nedenle Herbalife'da bu konuyla ilgilendiği için birlikte çalışmaya başlayıp Nitework projesini geliştirdik. Nitework projesi ürünün nitrik osit seviyelerini iyileştirebiliyor şeklinde bir bilginiz var. Nasıl iyileştirilebiliyor? Nitework projesi aynı zamanda Herbalife'ın bünyesinde olan bir proje değil mi? Yanlış bilmiyoruz. So this is within Herbalife that you're developing this project, and we also know that Nitework projects improves the level of nitric oxide. Is that the case? Yes, exactly. What Niteworks does, because of one of the amino acids called arginine, the body uses arginine to make nitric oxide. So it's a natural way of stimulating the body to make more nitric oxide. Evet, tam da söylediğiniz gibi zaten nitrik oksit arginin denilen bir amino asit üretimini sağlıyor ve amino asit de doğal bir şekilde vücudu stimüle edip nitrik oksit üretimini arttırıyor. Kim kullanmalı bunu? Neden kullanmalı? Biz yediğimiz, içtiğimiz ürünlerden bu nitrik oksit seviyesini yükseltemiyor muyuz? İhtiyacımız olanı alamıyor muyuz? Who should use this product? Can we get enough of this product from the natural foods that we consume? Whenever a person eats a nutritional diet, healthy diet, you are eating amino acids. And this is what you must do in order for your body to make nitric oxide. But many people, many busy people, don't eat an appropriate diet. They don't eat enough amino acids. So Niteworks is for people who are on the go, who don't eat a very healthy diet every single day. And this product supplements the amount of amino acids that you eat, and therefore ensures that you make healthy amounts of nitric oxide every day. Sağlıklı bir beslenmeyle her zaman amino asit alabiliyoruz ve böylelikle vücudumuz nitrik oksit üretebiliyor. Ama insanlar çok meşgul oldukları için yeterince amino asit tüketemiyorlar. Sürekli seyahat eden, çalışan insanlar. Dolayısıyla bu bir destektir, beslenme desteğidir. Bunu aldığımız zaman bu amino asidi vücudunuzun daha fazla nitrik oksit üretmesini sağlarsınız. Nitrik oksitin aynı zamanda kalp rahatsızlıklarına iyi geldiğini az önce altını çizmişsiniz. Bu konuda kanıtlanmış resmi bir şeyler var mı? You also mentioned that the nitric oxide works on cardiovascular diseases. Is there any proof, any published proof of that? Absolutely, yes. The basis for the
Nobel Prize in Medicine, which I received on nitric oxide work, is based on the fact that nitric oxide is extremely important to maintain cardiovascular health by lowering the blood pressure, preventing stroke, and preventing heart attack. Evet, kesinlikle var. Zaten kazandığımız Nobel Tıp Ödülü de nitrik oksidin bu konudaki büyük öneminin altını çizmekte. Kan basıncının düşürülmesiyle kalp sağlığının sağlanması kanıtlanmıştır. Kanıtlanmış bir şekilde devam ediyor. Neden böyle bir ürün tasarladınız desem? Can I ask how and why did you design such a product? My research and other people's research revealed the importance of nitric oxide. Then what happened was that we began to understand how the body makes nitric oxide. The body makes nitric oxide very, very simply from amino acids. The same amino acids we eat in protein, in beef, nuts, and so on. So I had an idea of taking those amino acids without the calories and putting them in a jar with some antioxidants. And this was tested clinically, tested in animals, humans, and shown to increase nitric oxide and to be very useful for heart health. Evet, benim araştırmam ve başkalarının araştırmaları da nitrik oksidin önemini göstermişti zaten. Biz vücudumuzun nasıl nitrik oksit ürettiğine baktık. Çok basit bir şekilde amino asitlerden üretiyor. Yediğimiz proteinden, balıktan, etten veya fındık fıstıktan amino asit üretebiliyoruz. Biz ne yaptık? Bu amino asitleri alıp kalorileri çıkarttık içinden, bir kavanoza koyduk. İçine de antioksidan ekledik ve yaptığımız şey klinik olarak da kanıtlandı. Nitrik oksit üretimini arttırıyor. Peki neden Herbalife? Bu buluşmayı biraz anlatabilir misiniz? Can you talk about your cooperation with Herbalife? Why Herbalife? Why Herbalife? That's a good question. When I had this idea of developing a product that could stimulate nitric oxide formation, I could not make the product myself because I am not a company. I did not have millions of dollars. And so I looked for other companies that might be interested in working with me to develop the product, which was later called Niteworks. And the one company that I had the most respect for was Herbalife. They were willing to work with me, so together we worked, and about 6 months later they were able to develop and market the product, which we now call Niteworks. Evet, güzel bir soru sordunuz. İlk önce bu nitrik oksit konusundaki fikirlerim gelişmeye başladığında tabii ki bunu tek başıma yapamayacağım için birlikte çalışabilecek bir firma araştırdım. En çok saygı duyduğum firma olan Herbalife ile görüştüm. Görüşmelerimizin hemen ardından 6 ay içinde zaten daha sonra Niteworks ismini verdiğimiz ürünü geliştirebildiler. Çünkü bu konuda yeterince fona da sahiptiler. Peki kim nasıl kullanmalı? Kaç yaşından itibaren bunu kullanmamız gerekir? Nasıl faydalarını göreceğiz? Herkes kullanabilir mi? Who should use it or how old should we be to use this product? Can anyone use it? Anyone can use this particular product. I always suggest that when you become a late teenager or in your early 20s, that's when you should begin to use it, because in those people who develop cardiovascular disease, they start in the teenage years, in the very young adult years. Nitric oxide is made by our bodies in order to prevent the development of cardiovascular disease. Therefore, I suggest very strongly that people take this, everyone take this when they're very young, especially if heart disease runs in your family or if diabetes is common in your background. Absolutely, those people should begin to take Niteworks at a very young age. Herkes kullanabilir bu ilacı. Özellikle de 10'lu yaşların sonu veya 20'li yaşların başında ben şiddetle tavsiye ediyorum. Çünkü kalp hastalıkları zaten böyle erken yaşlarda gelişiyor. Ben özellikle de ailenizde kalp problemi varsa, diyabet problemi varsa mümkün olduğunca erken yaşta kullanılmasını tavsiye ediyorum. Sadece vücudumuzda kalp
destekleyen bir ürün olarak adlandırmamız doğru olur mu? Yoksa farklı faydalarını da gözetmek gerekir mi? Are there also other benefits of the product? Is it sufficient to say that it works on cardiovascular problems? The product works on almost all cardiovascular problems. And it's based on the fact that nitric oxide is made by our body in order to fight heart disease and keep us healthy. The product is also, because of what it does, it gives you a lot of energy. So it's very good for those people who like to exercise, either running, swimming, or cycling. It provides a lot more energy, and many people today throughout the world take this product not just for heart disease, but to get more energy for exercise. Evet, aslında kardiyovasküler kalp sorunlarında işe yarıyor. Çünkü nitrik oksidin vücudumuzda yapılmasını hızlandırıyor. Ama çok da enerji veren bir ürün. Yani eğer idman yapıyorsanız, yüzüyorsanız, bisiklete biniyorsanız bu amaçlı da kullanabilirsiniz. Dünyanın her yerinde insanlar bugün daha fazla enerjiyle egzersiz yapabilmek için kullanıyorlar. Enerji, spor esnasında, sportif aktiviteler esnasında hem enerji sağlıyor anladığımız kadarıyla hem de amino asit görevini üstleniyor ve kalbi bu anlamda besliyor. Peki dilerseniz tercüme edin. Gerçi söylediklerini tekrar etmiş oldum ama It provides energy when you exercise and it also enhances cardiovascular activities, to summarize what you have said. Yes, that's correct. okay. Peki yine bundan sonraki çalışmalarınızdan biraz söz edelim. Bundan sonraki çalışmalarda yine nitrik oksit üzerine mi olacak yoksa farklı çalışmalarınız var mı? Let's talk about your future work. Are they going to be about nitric oxide again, or are there any other different studies that you're involved in? My present work and my future work will always focus on nitric oxide because I'm an expert in nitric oxide, and because the more research, the more medical research that is being done every year reveals another important place in the body that nitric oxide is important. For example, for memory, for anti-inflammatory effects on the knees, the joints, and so on. So my work will continue on nitric oxide. Benim şimdiki ve gelecekteki çalışmalarım yine nitrik okside odaklanacaktır. Çünkü her yıl yapılan yeni çalışmalarda nitrik oksidin vücudumuzun farklı bir bölgesindeki faydalarını ortaya koyuyor. Mesela hafıza, mesela eklemler. Dolayısıyla çalışmalarımız nitrik oksit üzerine devam edecek. Siz Herbalife ekibine katıldıktan sonra dünya ülkelerinden farklı bölgelere de gittiğinizi tahmin ediyorum. Dolayısıyla orada gözlemlediğiniz kadarıyla belli istatistiksel bilgiler de mutlaka elde ettiniz. Türk vatandaşlarına, Türk halkına hitap ediyorsunuz şu anda. Türk halkının kalp sorunuyla ilgili ya da genel hastalıklarıyla ilgili olarak bir kanınız oluştu mu? I'm sure you visited many countries within the context of this project, and you must have some statistical data. Do you have any idea about the cardiovascular situation among the Turkish population? Belli bir yukarı Is gidişat there var any mı? Yani upgoing trend or maybe increasing kalp trend in rahatsızlıklarıyla ilgili cardiovascular diseases? You know, Turkey is not so different than America or other countries. The big problem in all of these countries is that there's an increase trend toward cardiovascular disease. More people are developing heart attacks, stroke, diabetes. More people are obese than ever before, not just in Turkey, but all over Asia, Europe, and the United States. And we really need to reverse that trend. And in my opinion, the most important reason why cardiovascular disease keeps increasing is because people are not paying attention to the diet and they are not exercising enough. So we really need to reverse that trend. Evet, sadece Türkiye'de değil, Türkiye Amerika'dan veya diğer ülkelerden farklı değil bu anlamda. Böyle artan bir trend var kardiyovasküler hastalıklarda.
Diyabet olsun, obezite olsun, bunların hepsinde artış görüyoruz. Asya'da, Avrupa'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde her yerde artış var. Ve bence bunun en önemli sebebi insanlar sağlıklı beslenmeye önem vermiyor, yeterince egzersiz yapmıyor. Bu trendi tersine çevirebilmek lazım. Bu trendi tersine çevirebilmek lazım. Şu an tabii o koşuşturmadan, iş yoğunluğundan kaynaklı biraz da şehircilikte, özellikle şehir yaşantısında hazır gıdaların tüketilmesi, fast food ürünlerin tüketilmesi, bunlar da tabii belli vitaminlerin vücudumuza alınmasını mutlaka engelleyen unsurlardan bir tanesi. Daha sağlıklı bir yaşam için doktorumuz bize, Nobel ödüllü doktorumuz özellikle kalp rahatsızlıklarının azaltılmasına yönelik tabii ki böyle takviye ürünler almamız gerekiyor anladığımız kadarıyla şu anki yaşam koşullarıyla, ama daha başka neler yapılabilir? Ne önerir doktorumuz size? Of course, we all live in hectic times and we are very busy. It's difficult to get a healthy nutrition. Of course, we should get healthy supplements. But what else do you recommend? What else should we be taking in order to have a healthy diet? I think to improve one's lifestyle is the most important thing we can do to remain healthy. And I think there are three main objectives. One is a healthy diet, but a very healthy diet. That is the key. Eating lots of fish, for example, omega-3s, you've heard of that. Keeping the beef consumption down, keeping the salt down, eating lots of fresh fruit and vegetables, which are available in this country, in Turkey. So I think healthy diet is extremely important, and also calorie restriction, eating fewer calories every day. If you combine that with a moderate, regular exercise program, aerobic exercise program, I think that the majority of people will be in good shape. And of course, one should always supplement both of those things with healthy nutritional supplements. Evet, tabii ki ben 3 önemli hedef düşünüyorum sağlıklı beslenme konusunda. Bir tanesi çok ama çok sağlıklı bir beslenme. Bunu da çok fazla balık, omega 3 yiyerek, tüketerek elde edebiliriz. Et tüketimini, tuz tüketimini azaltmamız gerekiyor. Türkiye'de bolca taze meyve sebze var. Bunların tüketiminin artırılması lazım. İkincisi, kalori alımının azaltılması lazım. Çok daha az kalori tüketmek gerekiyor her gün. Bunun üzerine bir de orta düzeyde ve düzenli bir egzersiz ekleyebilirseniz İnsanların çoğunluğu çok sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki bunlara da ek takviyeleri de almamız gerekiyor bunların yanında. Ek takviyeler noktasında şunu sormak istiyorum. Bu benim kişisel sorum aynı zamanda. Şimdi birçok konuda vitaminsiz kaldığımız bir gerçek. Bunun altına çize çize uzmanlarımız da aktarıyor. Ama E vitamini için omega 3, yeterince balık yiyemiyorsak yağını almak. İşte başka bir üründen C vitamini alamıyorsak yine bunun tabletini almak. Birçok konuda bütün vitaminleri tabletlerden almaya kalktığımızı düşünürsek bunun nasıl önüne geçilebilir? Bu farklı sıkıntıları da beraberinde getirebilir mi? Hep merak etmişimdir. Well, that's true that it's difficult. We sometimes will lack some vitamins. It's difficult to get them naturally. But if we want to replace all these natural vitamins by supplements, does that create any additional problems? Do you think, are there any additional problems there? Personally, I think if you take moderate amounts, the recommended small amounts of all the vitamins, it's not going to produce a serious problem. I personally think that if you eat a reasonably healthy diet every day, you probably don't have to take all these extra vitamins. But it is a good idea to take extra protein, extra carbohydrates, and extra antioxidants, which are not vitamins. Vitamins are very different than the natural components of a healthy diet. So people need to take protein, omega-3, which is very important in fish, for example, amino acids, like we have in Niteworks, and also antioxidants, like vitamin C. That is one vitamin that is good to have all the time. But I don't think it's necessary to take all of the other vitamins if you have a healthy diet.
Tabii yeterince sağlıklı beslenebiliyorsanız o zaman bütün bu vitaminleri ekstra olarak almanıza gerek olmayacaktır. Neye ihtiyacınız var? Protein, karbonhidrat ve antioksidanlara ihtiyacınız var. Bunlar vitamin değil. Vitaminler biz bu aldığımız doğal bileşenlerden biraz daha farklı şeylerdir. İnsanların proteine ihtiyacı var. Bunu balıktan alabilirler. Amino asit Niteworks'te de mevcut. Buradan da alınabilir. En önemli vitamin C vitamini. Antioksidan olduğu için C vitaminini yeterli miktarda almak lazım. Onun dışında ekstra bütün bu vitaminleri ek olarak almaya gerek yok. Peki biraz Herbalife odaklı gidelim o zaman. Herbalife ürünleri nasıl geliştiriliyor? Neden Herbalife olsun? How are the products of Herbalife developed? Why should we be looking at Herbalife? Why Herbalife? I think that it's important to look at Herbalife the way I look at Herbalife. When I joined Herbalife, I had already been awarded the Nobel Prize in Medicine. So when you're a Nobel laureate, you have to be very careful who you talk to and very careful who you communicate with and who you do business with, because I have a reputation to maintain. So I carefully looked at many nutritional companies, and I found that Herbalife was the most ethical, the most responsible. They were very concerned about the quality and the healthy nature of all of their supplements. And so they don't make a lot of supplements. They just make a few supplements which are very good. And they were willing to listen to me, a scientist, in giving them advice. So when you buy nutritional supplements, you need to look at the reputation of the company from which you are buying the supplements. Always look at that very carefully. Çok önemli bir soru tabii ki. Ben Herbalife'la işbirliği yapmaya başladığım zaman Nobel ödülümü almıştım. Dolayısıyla Nobel ödüllü bir bilim adamı olarak kimle çalıştığınız, kimle konuştuğunuz çok önemli. Çünkü artık çok önemli bir itibarınız var ve onu korumanız gerekiyor. Çok dikkatli baktım firma seçimini yaparken ve Herbalife'ın en etik, en sorumlu firma olduğunu gördüm bu araştırmam sonucunda. Onlar yaptıkları ürünün, sağlıklı beslenmenin kalitesine çok odaklanmış durumdalar. Çok sayıda takviye ürünü geliştirmiyorlar. Çok az takviye ürünleri var ama çok iyi kaliteli ve onlar da benim bir bilim adamı olarak söyleyeceklerimi dinlemeye hazırlardı. Bu nedenle çalıştık. Yani siz de bir takviye ürün alırken firmanın reputasyonuna, itibarına mutlaka bakmanız lazım. Mutlaka bakmamız lazım. Aslında süremiz dolmuş ama son bir not olarak çok kısa rica edeceğim doktorumuzdan. Ürünlerin Ar-Ge çalışması, Ar-Ge aşaması nasıl gelişiyor? Nasıl denetliyorsunuz ürünleri ve ne gibi aşamalardan geçiyor? Böyle çok kısa alabilirsen izleyicilerimiz içinden one last göstereceğim. question about R&D activities. How are the R&D activities carried out? How are the products inspected? It depends on the country. Every country has a different process to do this. In the United States, we have to use raw ingredients that have been shown to be very healthy, very safe, within certain limits. And the Federal Drug Administration and other organizations keep a careful watch on the products that you're developing so that they are safe. Tabii bu ülkeye bağlı faaliyetler ama biz Amerika Birleşik Devletleri'nde kullandığımız ürünlerin son derece sağlıklı olmasına çalışıyoruz. FDA de bunu yakinen takip ediyor zaten. Ben çok teşekkür ediyorum. Thank you very much. Nobel ödüllü doktorumuza stüdyomuza geldi. Çok önemli açıklamalarda bulundu. Kendisine çalışmalarında başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Thank you very much. Thank you very much. It's been a pleasure. Teşekkür ederiz, memnuniyetle. Peki. Ve sayın seyirciler,